Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DJI Mini 2 drone'umdan bahsetmek istiyorum. DJI Mini 2 drone'u gördüğünüz üzere avucumdan biraz daha küçük ve ağırlığıyla da 249 gram çok hafif olan bir drone. Bu drone yapabildikleri profesyonel drone'ların yapabildiklerine hemen hemen çok yakın. Bu drone'u neden bu kadar iyi olarak söylüyorum? Bu drone 4K 30 FPS, 2.7K 60 FPS ve HD çekimlerde yine 60 FPS çekim yapabiliyor. Ve gördüğünüz üzere çok küçük bir drone. Şöyle tekrar göstereyim. Yani avucum kadar ve çok hafif bir drone. Neden DJI Mini 2'yi aldım? Piyasada birçok drone markası var. Öncelikle hangi markayı alacağıma karar vermek istedim. DJI'nin dronları gerçekten çok iyi dronlar ve profesyonel dronlar dediğimiz dronlar DJI markasına ait. Diğer markalar genellikle oyuncak drone, çocuk dronları diyebileceğimiz dronları üretiyorlar. Bu drone da aslında çocuk drone'u gibi gözüken fakat yapabildiği işler gayet profesyonel olan işler. Bu göreceksiniz zaten videonun devam eden kısmında çekimlerimi koyacağım. Yani çekimleri gerçekten çok iyi yani. Ben de bunu internetten çekimlerini izleyerek aldım açıkçası ve beni heveslendiren şeylerden biri de o oldu. Yani sizi özgür hissettiriyor ve gidebileceği mesafeler çok fazla, çıkabileceği yükseklik yine çok fazla. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Ben DJI Mini serisini almaya karar verdim. Mini 1 ve Mini 2 olarak ikiye ayrılıyor. Mini 1 birçok insanın daha önce problem yaşadığı, sinyal kaybolduğu için drone'u düşüren, kırılanların birçok problem yaşadığı bir drone olarak anılıyor genelde piyasada. Ben denemediğim için şu an yorum yapamayacağım. Fakat bunları okuduktan sonra DJI Mini 2 drone'unu almaya karar verdim. DJI Mini 2 drone'un da zayıf yönleri bir nebze daha güçlendirilmiş olarak piyasaya sürülüyor. Öncelikle drone'dan bahsedersek, önünde gördüğünüz üzere 3 aksisle hareket edebilen gimbal'ı mevcut. 4 tane pervanesi mevcut. Ve arka tarafına baktığımızda bir tane batarya giriş için yer var. Batarya girişinin yapılabilmesi için burayı açayım. Şöyle ve bataryamız mevcut. Ve şarj edebiliyorsunuz. Eğer Flymore Combo paketi almadıysanız direkt bilgisayarınıza veya prizi drone'unuza bağlayıp buradan da şarj edebiliyorsunuz ve micro SD kartın girmesi için bir göz var. Micro SD kart almanızı da şiddetle tavsiye ederim. Çünkü 4K çekim yapmanıza aksi takdirde veya 1080p yapmanıza izin vermeyecek. Telefonunuz üzerinden kayıt yapacak drone. Böylelikle kaliteli çekimler elde edemeyeceksiniz. SD kart çok önemli bu yüzden. Ben Flymore Combo paketini aldım. Normal pakette kontrolör, bir tane drone, şarj için gerekli malzemelerle geliyor. Tek batarya yeterli olmayacağı için ben Flymore Combo paketini tercih ettim. Ekstra 2 batarya daha bize sunuyor. Neden daha fazla batarya ihtiyacımız var? Bu drone'un normalde kitabında, el kitapçığında yazdığına göre 31 dakika uçuş süresi var. 31 dakika uçuş süresi havada hiçbir şey yapmazsanız olan bu süre. Ben bu süreyi tabii ki elde edemiyoruz. İster istemez çekim yaparken ileri geri sağa sola dönüşler yapıyoruz yani. O da pil süresini kısaltıyor. Benim ortalama pil sürem diyeyim bu şekilde 20 dakika. 20 dakika sizi ne kadar mutlu eder bilemiyorum. Yani yine keyif alıyorsunuz tabii ki. Ama hevesiniz kursağınızda kalır gibi oluyor. O yüzden ben 2 batarya daha aldım. Ve çekimlerimi yani hiçbir zaman tek bataryayla bitirmedim. İkinci uçuşu kesin yaptım. Yeri geldi üçüncü uçuşu da yaptım. Bu aynı zamanda şarj ünitesi ve bunun bir güzel tarafı daha var. Normal şarj kablonuzu buraya taktığınızda power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve her biri de 2200 miliamper boyutunda her bir batarya. Yani gayet kullanışlı bir power bank olarak da ihtiyaç durumunda kullanabilirsiniz.
Şimdi geçelim kontrolörümüze. Kontrolcümüzün üzerinde ne var? Bir tane açma kapama düğmemiz var. Ve drone'umuzun modlarını buradan yönetebileceğimiz bir tuş var. 3 kademeli Cine, normal ve sport modu olan. Ben genelde Cine modunda kullanıyorum. Yavaş hareket ediyor drone. Sinematik çekimlerin yapılması için. Bunda maksimum 6 metre bölü saniye hızla gidiyor. Normal modu aldığımızda biraz daha hızlı gidiyor. 10 metre bölü saniye hızla. Sport modu aldığımızda ise 16 metre bölü saniye hıza kadar çıkabiliyor. Bu kontrolcünün üzerinde 2 adet yine joystick yapmamızı sağlayan vidalanabilir. Yer kaplamaması için alt kısmına yerleştirilen joystick kontrolcülerimiz var. Bunları bu şekilde vidalıyoruz ve bu şekilde kullanabiliyoruz. Üzerinde olan tuşlara gelince Return to Home, eve geri dön tuşumuz var. Drone çok uzaklara gitti veya pili azaldı veya çok şiddetli bir rüzgarla karşılaştı. Bunlarla çok pili azaldığında zaten kendi otomatik olarak geri dönmek isteyecek. Rüzgarla çok şiddetli karşılaştırdığında yukarıdaysa aşağı inmek isteyecek ve olduğu konuma geri dönmeye çalışacak. Güvenli bölgeye, ilk kalktığı noktaya dönmeye çalışacak ve pause tuşumuz var. Bu pause tuşu da quick shot dediğimiz hareketler var uygulama üzerinde. Onları yaparken bir engele çarpacak olduğunu gördüğümüzde buraya bastığımızda drone'un durmasını sağlıyor. Fonksiyon tuşu var. Bu gimbal'ın hareketini ayarlayabiliyoruz veya farklı şeyler atayabiliriz. Kameradan videodan kameraya geçme tuşumuz var burada. Burada da fonksiyon tuşumuz var. Şu arkada sol elimin parmağıyla oynattığım gimbal'ı yukarı aşağı oynatan tuşumuz var. Burada da fotoğraf çekmek için bir butonumuz var. Telefonumuzu buradan drone'umuza bağlıyoruz kablo yardımıyla. Şöyle göstereyim. Kablomuzu buraya takıyoruz. Telefonumuzun ucunu da buraya takacağız. Bu da bizim radyo frekansı uyduya bağlanmamızı sağlayan verici. Aynı zamanda tutmaç olarak da telefonumuzu tutuyor, sıkıştırıyor buraya. Kontrol cihazımız da ayrıca 5000 miliamperlik bir bataryaya sahip. Şimdi ben Fly More Combo paketi aldım. Bunun ekstrası olarak bize bir de çanta geliyor. Bu çanta bütün bunların hepsini tek seferde alabiliyor ve kolaylıkla taşımanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi gimbal koruyucusu, kanatları pervanelerin koruyucusu, şarj yapmamız için giriş USB kablosu ve ekstra Android telefonlar için de kablolar mevcut. Burada da yedek pervanelerimiz ve vidalama sistemimiz var. Diğer profesyonel drone'larda tak çıkar şeklinde. Bunda vida şeklinde pervane yapılmış. Drone'umuz çok hafif. Dediğim gibi ve çok küçük. Açtığımızda kaplayacağı yeri de göstereyim size. Gayet minimal bir alan kaplayacak. Şu şekilde koyayım şuraya. Ön tarafındakiler sensör değil. Ön tarafındakiler hava girişi. Bunu bataryaya çıkardığımızda rahatlıkla görebiliyoruz. Sadece sensörün olduğu kısım alt kısımda zemine yaklaşırken zeminin güvenli olup olmadığı, inmesi için yani elverişli mi değil mi bunu algılamak ve altta bir cisim varsa elinizi yaklaştırdığınızda tekrar havaya kalkıyor. Elinizi algılayıp diğer dronlarda sağda solda önde arkada her yerde çarpmaması için sensör var. Tabii bu drone'un eksik kalmış yanı. Fakat belki bir sonraki nesilde bu da gelir. Ben drone'dan çok memnunum. Çekimlerimi de biraz sonra izleyeceksiniz. Drone'un uygulamada baktığımız zaman kamera ayarlarını oradan yapabiliyoruz. Gimbal ayarlarını oradan yapabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Kamera olarak Quick Shot dediğimiz özellikler var. Etrafınızda yani güzel böyle sinematik çekim yapıyor ama sizin herhangi bir müdahale yapmadan, siz sürmeden kendi sizi çekebiliyor. Sizi ekranda seçiyor. Kamera sizi kendinizi tanıtıyorsunuz. Çerçeve içine alıp sonra sizi takip etmeye başlıyor. Etrafınızda daire çiziyor. Yukarı gidiyor. Dimdik sonra tekrar aşağı iniyor.
Boomerang modu var. Ve uzaklaşarak Helix modu var. Ee, Bu gibi modlarla sinematik, otomatik çekimler de yapabiliyorsunuz. Bunu kendimi çekmek için kullandım açıkçası. Bunu videonun devamında da izleyeceksiniz.